Evet, yeni videoya hoş geldiniz. Neden parktayım? Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Çünkü evimde yeterli ışık kesinlikle yok. Işığım da yok genel olarak. O yüzden ben de dedim ki en iyisi ben bir parka gideyim. Gerçekten tam olarak böyle sessiz, sakin, en azından diğer yerlere kıyasla daha az insanın geldiği bir yer bulmak benim için biraz zor oldu. Ama buldum. Sonunda o noktayı buldum. Şimdi artık bence bir soru cevap videosu çekmeye hazırım. Çünkü bir ayı geçkin bir süredir buradayım. Yani bir ay 10 gün falan oldu herhalde. Yani artık daha fazla burayla ilgili fikrim olduğu için hani daha makul bir soru cevap çekebileceğimi düşündüm açıkçası. Çünkü mesela daha erken çekseydim yüksek ihtimalle hani böyle emin olamazdım. Gerçi bundan birkaç ay sonra da nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Ben en iyisi bir de ilk izlenimlerin videosu çekeyim. Instagram'da bir tane soru cevap başlattım ve aralarından en çok sorulan soruları seçtim. Bunları cevaplamak istiyorum. Biraz da böyle sakin ve işte park, doğa ortamı seçmemin sebebi biraz da böyle hem dertleşmeli hem soru cevaplı falan bir video istediğim için. Böyle ruhumun daha huzurlu ve sakin hissettiği bir yer olmasını istedim. Ve burası çok güzel bir park. Evet. Neyse başlıyorum. Gerçekten en çok gelen soru şu. Yabancılarla iletişimini nasıl sağlıyorsun? Yabancılarla iletişimimi İngilizce sağlıyorum. Yani başka seçeneğim yok zaten. Çünkü şu anda hayatımı idame ettirebilecek kadar bile Japonca bilmiyorum. O yüzden herkesle İngilizce konuşuyorum. Tabii bazıları İngilizce de bilmiyor. Ayrı bir konu. Ama yapacak bir şey yok yani. Yabancı dilimizi nasıl geliştiririz? Sen İngilizceni, Japoncanı nasıl geliştiriyorsun? Ya şöyle Japonca konusunda çok sıkıntı çekmememin sebebi burada okula gidiyor olmam. Dil okulu olduğu için sadece Japonca öğreniyorum. Ve sürekli dile maruz kaldığım için de öğreniyorum. Ama İngilizce mesela okulda öğreniyorsun ama sürekli maruz kalmıyorsun Türkiye'de. Ve çok fazla pratik yapma şansı olmuyor bence. Ya bana göre bir dili en kolay öğrenmenin yolu o dile sürekli maruz kalmak. Veya böyle sürekli olarak pratik yapmak falan gerekiyor diye düşünüyorum. Ben İngilizcemi hep şöyle geliştirdim. En çok müzik. Bana en çok müzik yardımcı oldu. Çünkü sürekli çevirileriyle falan okuyordum. Onun dışında dizi, film aynı şekilde, kitap aynı şekilde. Sözlükten bayağı bilmediğim kelimelere bakıp böyle tek tek yazıyordum. Hep öyle geliştirdim İngilizcemi. Ama size çok güzel bir önerim olacak. Yabancı dilinizi, İngilizcenizi geliştirebilmeniz için. Open English. Open English sayesinde İngilizcenizi gerçekten geliştirebilirsiniz. Çok güzel bir uygulama. Ayrıca 7/24 sertifikalı öğretmenlerden ders alabiliyorsunuz. 7/24 olması bence çok büyük bir lüks. Çünkü elimizden resmen ya işte vaktim yoktu, yetişemedim, yapamadım bahanesine alıyor. Onun dışında içinde gerçekten çok güzel egzersizler var. Benim en sevdiğim alıştırmalar şunlar. Mesela size bir tane cümle veriyor. Siz o cümleyi okuyorsunuz ve size cümleyi okurken nerede hata yaptığınızı, cümleyi yüzde kaç doğru okuduğunuzu falan söylüyor. Ve bu aksan geliştirmek için bence çok güzel bir alıştırma. Onun dışında bence en zevklisi şu. Mesela size bir tane film, dizi sahnesi veriyor. Siz o sahneyi izliyorsunuz, dinliyorsunuz ve altta cümleyi yazıyor sahnede söylenen ve orada bir kelimeyi boşluk bırakıyor mesela. Siz duyduğunuzu yazmaya çalışıyorsunuz. Bence bu da çok önemli bir alıştırma. O yüzden benim sanırım favori 2 alıştırmam bunlar. Uygulama olduğu için mesela metroda mısın? Gideceğin yere kadar hemen küçük bir pratik yapabilirsin. Yatmadan önce yatakta yatıyorsun, telefona bakıyorsun mesela. Hemen küçük bir alıştırma pratik yapabilirsin. O yüzden bence her açıdan inanılmaz iyi. Eğer ilgileniyorsanız ben dilimi geliştirmek istiyorum, bol bol pratik yapmak istiyorum diyorsanız da açıklamaya uygulamanın linkini bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. 3. sorumuz. Bir ülkede yalnız yaşamanın sana kattığı en güzel şey. Hayatım boyunca hiçbir yerde daha önce yaşamadım Türkiye dışında. Ve ilk defa ülkem dışında bir yerde bu kadar uzun zaman geçirdim. Çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. Ama bu benim için çok farklı bir deneyim oluyor şu anda. Ya bana kattığı en güzel şey sanırım kendimle daha fazla vakit geçirebiliyor olmak. Çünkü mesela Türkiye'deyken işte hep böyle arkadaşlarımla birlikteyim. İstediğim zaman ulaşabileceğim birileri var. Hiç aslında böyle tek başıma vakit geçirmediğimi fark ettim. Ve burada bence bu oluyor. Öğrendiğim herhalde en güzel şey kendimle daha çok vakit geçirmek, kendimle barışmak. Burada çok fazla şeyle uğraşmak zorunda kalıyorum ve hepsini tek yapmak zorunda kalıyorum. Ve bunların beni böyle daha güçlendirdiğini, daha güçlü bir birey haline getirdiğini düşünüyorum. Ne kadar böyle ağlasam, zırlasam ve zorlansam da günün sonunda sanırım olan her şeyden çok memnunum ve kendimle zaman geçirmeyi ve buna alışmayı açıkçası seviyorum. Çünkü aşırı bağımsızlaştırıyor sanırım. Tabii ki arkadaşlarımı çok seviyorum, onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum ama günün sonunda insan gerçekten kendiyle de kalabilmeli ve kendiyle de vakit geçirebiliyor olmalı. Bana kattığı en güzel şey bu sanırım. Sıradaki sorumuz.
Japonca Türkçe'ye yakın bir dil diyorlar. Zorluk yaşadın mı? Hep dille ilgili soru var ve çok haklısınız bu arada. Şöyle aslında yani tabii ki de sıfırdan yeni bir dil öğreniyorum. Hani en baştan bir sürü kelime öğreniyorum. Ve bu zor bir şey. Üstüne 3 tane alfabe öğreniyorum. Bir tanesini öğrendim artık. Yani tamam okey. Hiragana %100 tamam. Katakana yarım yamalak tamam. Kanji'ye de başlayacağız yakın zamanda. Ve tabii ki de çok zor. Ama şu açıdan çok kolay. Belki hani kanjiyi yazması, öğrenmesi zor ama hiragana, katakana öğrenirsen gramer Türkçe ile bence aynı. Bence değil, aynı direkt yani. O yüzden mesela gibi geliyor. Hani kelimeleri bilirsen cümle kurarsın. Çünkü İngilizce gibi ters değil. Bayağı Türkçe gibi işte ben okula gidiyorum. Aynı sıralamada yazıyorsun. Böyle aşırı zor olduğunu düşünmüyorum. Yani kelimeleri öğrenirsen bence o kadar zorlanmayacağım. Next question. Bu da çok gelen bir soru. Arkadaş edindin mi? Sosyalleşme sürecin nasıl gidiyor? Sosyalleşme sürecim gayet iyi gidiyor. Hatta beklediğimden daha iyi gidiyor. Bundan herhalde 2-3 video önce falan zırıl zırıl ağlıyordum diye. Ben ne zaman arkadaş edinirim acaba? O videodan 2 gün sonra falan arkadaş edinmeye başladım. Şu anda da aslında bayağı bir arkadaşım var. Yani bayağıdan kastım ne bileyim 7-8 tane falan arkadaşım vardır. Ki yeter aslında. Zaten daha fazlasına da ihtiyacım yok şu anda. 7 kişi adam olana çok bile. Hani istediğim zaman böyle bir kahve içebileceğim, işte bir kahvaltıya falan gidebileceğim insanlar en azından var şu anda. Ve keyifli de vakit geçiriyorum. Hani tabii ki de Türkiye'deki arkadaşlarım gibi olmuyor ve hiçbir zaman da olamayacak yani. Türkiye'deki arkadaşlarıma yakın, benzer iletişimi kurabildiğim insanlar oldu. O yüzden keyifliyim bayağı bu konuda. Arkadaşlarım var. Sosyalleşme sürecim beklediğimden daha iyi gidiyor. Böyle keyifli. Next. Orada insanlar ekmek yemiyor. Nasıl doyuyorlar? O kadar haklı ki bu arada. Burada hiçbir yerde ekmek yok. Yani tabii ki de markete falan gitsen markette ekmek satıyorlar. Alırsın, yersin evinde falan ama bir restorana falan gittiğin zaman yemeğin yanında ekmek gelmiyor. Ya da böyle ekmekli bir yiyecek yok. Görmüyorum hiç böyle falan. Ekmeksiz yaşama alışıyorsun. Bir de buradaki yemekler gerçekten çok güzel. Hani olarak güzel. Kalite olarak. Tat kalitesi. Yaşam standartı yüksek. Her şeyin tadı gayet güzel o yüzden. Ama bir diğer soru olan Türk yemeklerini özlüyor musunla bunu birleştireyim. Çok özlüyorum yemeklerimizi. Gerçekten hiçbir yerin yemeği bizim yemeğimizle bir olamaz, yarışamaz. Bizim kahvaltımız çok başka bir şey. Bizim kahvaltımızdan daha güzel bir kahvaltı hiçbir yerde olduğunu düşünmüyorum. Türk marketine gideceğim zaten ve Türk marketinden kesinlikle bir şeyler alacağım. Hatta bugün gideyim lan. Vallahi bugün hazır yakındayken gideyim, alayım. Öyle gideyim hemen. Güzel fikir. Neyse özetle buradaki 3 soruyu birleştirmiş oldum. Hani ekmek yemeden nasıl doyuyorlar? Türk yemeklerini özlüyor musun? Ve oradaki yemekler nasıl? Bunları birleştirmiş oldum ama özetle buradaki yemekleri seviyorum. Doyuyorum. Hoşuma gidiyor. Tatları çok güzel. Her şey çok taze. O yüzden çok daha sağlıklı beslendiğimi hissediyorum. Ama günün sonunda hiçbir ülkenin yemeği bence Türk yemekleriyle zor canım. Olacak iş değil. Yeni soru. Oradaki insanlar söylendiği kadar asosyal mi? Bu soru da çok gelmiş. Ben öyle olduklarını düşünmüyorum. Aksine bence bayağı cana yakın ve arkadaş canlısı insanlar. Yani gece bir yere çıktığın zaman mutlaka seninle sohbet eden insanlar oluyor ve çok güzel. Mesela bir arkadaş grubu olarak dışarı çıkmışlar. Kalabalık bir arkadaş grubu. Ve sen mesela bir arkadaşınla birlikte bir yerdesin. Aynı yerdesin. Gelip seninle sohbet ediyorlar. Hani demiyorlar. Tamam aga ya biz zaten arkadaşlarla çıktık. Hani yeni insanlarla tanışmaya da gerek yok. Boş ver falan gibi bir yok. Ve bu bence çok güzel. Her zaman yeni insanlara açıklar. Sohbet ediyorlar. Aralarını alıyorlar. Gece 5'te bile burası canlı. Bana biraz gibi geliyor. Mesela İstanbul hani böyle agresif ve kaotik bir şehir ya. Burası sakin ve kaotik. Yani aslında sanki aynı şehrin daha böyle gelişmiş versiyonu gibi. Medeni anlamda. Hani insanlar daha sakin, agresyon oranı çok düşük. Kimse böyle gergin, stresli değil. Kimse kimseye bağırmıyor, çağırmıyor falan. Ama aynı yaşamı burada yaşayabiliyorsun. gibi böyle. İstanbul'u almışsın, biraz geliştirmişsin, agresyon oranını düşürmüşsün. Daha böyle medeni bir hale getirmişsin aynı. 7/24 yaşam var. Her saat istediğin herhangi bir şeye ulaşabiliyorsun. Ve bu bence çok çok güzel bir şey. Çünkü hiçbir zaman böyle yaşamıyorum. Ulan ya keşke şu olsa da yesen. O olsa hatta
var. Çok iyi. İstanbul'da da böyle. O yüzden İstanbul'u çok seviyorum mesela. İstanbul'da da gecenin köründe aradığın herhangi bir şeyi çok yüksek oranla bulabiliyorsun. Neyse 7-24 yaşam olduğu için çok güzel. Artı olarak bence insanlar cana yakın. Herkes yardımsever. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Herkes konuşkan. O yüzden bayağı seviyorum burada olmayı ve insanların söylendiği kadar asosyal olduklarını düşünmüyorum. Diğer bir soru. Çok deprem oluyor diyorlar. Sen hiç hissettin mi? Ya bir tane hissettim 1,5 ayda. O da şöyle. Abi gece 4'te telefonum dağıt ötmeye başladı. Aklım çıktı. Korkarak uyandım ne oluyor falan diye. Bir baktım şey yazıyor. Kısa bir süre sonra deprem olacak. Lütfen güvenli bir yere geçin. 1 dakika sonra deprem oldu. Gerçekten şok oldum. Hiç beklemiyordum böyle olmasını. Kendimi çok kötü hissettim. Çünkü çok korktum. Bizim için bu bence ülkece çok büyük bir travma oldu. O yüzden ben bunu böyle kolay kolay aşabileceğimi düşünmüyorum ya da kolay kolay buna alışabileceğimi düşünmüyorum. Ama böyle şey hani en azından içimdeki rahatlık şuydu. Evi tutarken emlakçım bana şey dedi. Seçtiğin bölge felaket bölgesi değil. Hani ne tsunami ne deprem olarak. O yüzden hani için rahat olabilir falan dedi ve bana böyle gösterdi bununla ilgili belgeleri falan. Orada şey oldum. Oh tamam çok iyi falan diye böyle bir içim rahatladı. Ama tabii ki de gece 4'te bir anda telefon böyle dağıt ötünce işte güvenli bir yere geçin falan deyince korktum. Muhtemelen kaç şiddetinde oldu diye de sorarsınız diye düşünüyorum. 5.2 oldu. Kısa sürdü, çok uzun sürmedi ama okey. Yani 1,5 ayda bir deprem bence not bad. Neyse ki iyi ki daha sık olmuyor. Yeni soruya geçiyorum. İyi kazanımlı, kurulu, düzenli iyi bir hayatı evi bırakıp öğrenci hayatıyla sıfırdan başlamak. Anlat. Delilik. Baktığın zaman delilik. Hayata nasıl baktığınla da çok alakalı. Ya ben hep şöyle düşünüyorum. Evet hani İstanbul'da çok güzel bir hayatım vardı. Kesinlikle her şeyle seviyordum hayatımı bu arada. Hani arkadaşlarım, kurulu düzenim, geçimim bilmem neyim. Hani çok şükür ki gerçekten çok şanslıyım ve her gün bunun için şükrediyorum. Çok güzel bir hayatım vardı. Ama ben monoton hayattan çok sıkılan bir insanım. Benim için sürekli böyle yeni şeyler olması gerekiyor. Yeni bir şey istiyorum hayatımda. Yani büyüyorum ve böyle yaşım ilerledikçe hep şeyi düşünür hale geldim. Hani ileride ne bileyim çocuğuma, torunuma ne anlatmak istiyorum. Ben çünkü böyle şeyi çok seviyorum. Arkadaşlarıma hikayeler anlatayım. Bu şu oldu, bu oldu, oraya gittim, bunu yaptım bilmem ne. Bunları anlatmayı çok seviyorum ve aslında biraz bunun için yaşayan bir insanım. Hani hayatında hikayeler biriktirmeyi seven, anılar biriktirmeyi seven birisiyim. Bir de spontane yaşamaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Mesela çoğu yurt dışı seyahatimi hep böyle şey planladım, spontane. Bir gün uyanıyorum ve diyorum ki evet ben buraya gitmek istiyorum. Ve gidiyorum oraya falan. Böyle ilerliyor. Buna bir sürü insan şey diyor mesela. İşte bu nasıl bir zenginlik ya? Hiç alakası yok. Konuyla hiç alakası yok. Çünkü herkesin parasını harcamayı sevdiği şeyler farklı. Yani görüyorum mesela işte kimi insan ayakkabısına çok para harcıyor. Kimi insan bilgisayarına çok para harcıyor. Kimi insan arabasına, arabasının bakımına, evine çok para harcıyor. Ben bunlara para harcamak yerine gezmeye para harcamayı tercih ediyorum. Ben bugüne kadar çalıştım. Mesela paramı biriktirdim ve bu biriktirdiğim parayla her zaman gezmeyi tercih ettim. Konu bundan ibaret. Yani başa dönersek tabii ki de şey diyemem. Çok kolay. Bırakır gidersin. Hayır, çok zor. Gerçekten çok zor. Böyle buruksun. Evimi özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum, kedilerimi özlüyorum, ailemi özlüyorum, yatağımı, bunları özlüyorum. Ama bir yandan da kendimi bunlardan özgür bırakmak istiyorum. Çünkü gerçekten dünyada o kadar fazla görülecek, tecrübe edilecek şey var ve tanışacak o kadar insan var ki sadece safe zone'la kısılıp kalmak istemiyorum. Bazen çok zor olsa da bence insanlar safe zone'undan çıkmalı diyorum. Ve en çok merak edilen diğer soru, kedilerimi ne yaptım? Kedilerimi neden getirmedim? Kedilerimi getirmeyi çok istedim. Hala da çok istiyorum. Herhalde beni tek ağlatan konu bu. Bayağı üzülüyorum buna. Çok canım yanıyor. Ama hani şeyi kestiremedim. Mesela geldim buraya. 2 ay sonra dönmeye karar verdim. Ya o hayvanlara yazık. 2 ay için onların düzenini bozmak, alıştıkları ortamdan, sevdikleri insanlardan ayırmak gerçekten bana çok ne bileyim
kötü hissettirdi. Adil gelmedi. O yüzden hani hep böyle şey diye düşündüm. Gerçekten bir yerde kalıcı olacağımı düşünürsem o zaman yanıma alırım diye düşündüm. Şu anda hala evdeler, mutlular. Begüm'ü biliyorsunuz zaten. Begüm onlarla birlikte kalıyor, sağ olsun. Gerçekten sağ olsun. Çünkü kedilerimin alıştığı ve sevdiği insanla kalmalarını istedim. Hani böyle şey, arkadaşlarım gidiyor geliyor, ziyaret oluyor. Begüm zaten onlarla birlikte falan. O yüzden bir sıkıntı yok. Keyifleri yerinde, her şey yerinde. Güvendikleri, sevdikleri insanla birlikteler. O yüzden içim çok rahat. O yüzden çok mutluyum. Tabii ki yanımda olmalarını her şeyden çok istiyorum. Çünkü yaşadığım özlemin haddi hesabı yok. Ama şu anlık böylesi daha doğruydu. Çünkü dediğim gibi ne karar vereceğimi ya da burada neyi nasıl yapacağımı bilmediğim için hayvanların üzerine bozmak, hayatlarını ters düz etmek istemedim. Öyle. Şöyle bir soru var. Okullarda 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs mü? Okul sistemi nasıl? Bence kötü. Neden kötü hemen söylüyorum. Çünkü dil okulu olduğu için okul günde 3 saat ve bu 3 saati 1,5 bölüyorlar. Delireceğim. 1,5 saat bir şeye odaklanmak çok zor benim için. İmkansız hatta yani. Deniyorum. Elimden gelenin en iyisini deniyorum ama olduğu kadar. Ama evet, soruna cevap verecek olursam dil okulunda böyle. Normal okullar nasıl bilmiyorum. Benim okulum 1,5 saat ders, 10 dakika ara ve 1,5 ders ve kapanış şeklinde. Şöyle bir soru var. Metrolarda internet olduğu doğru mu? Bunu tam algılayamadım. Ama Wi-Fi olarak soruyorsan ben daha denk gelmedim Wi-Fi'ya. Ama şehrin birçok yerinde free Wi-Fi bulabiliyorsun. Çok iyi. Ama mesela bunu metrolarda internet çekiyor mu olarak soruyorsan evet, full var. Full artı full çekiyor. Ve son sorumuz. Tatil için düşünülür mü? Ben şöyle düşünüyorum. Şansı olan gelsin görsün. Başka hiçbir şey söylememe gerek bile yok. Yani çok başka bir dünya. Gerçekten çok başka bir evrende yaşıyor bu insanlar. Kore'yi bilmiyorum mesela. Kore'ye, Çin'e vesaire gitmedim. Veya işte Singapur'u vesaire görmedim. Ama Uzak Doğu gerçekten çok başka bir evrende yaşıyor. Biz aynı dünyada kesinlikle yaşamıyoruz. Böyle tamamen anlatabileceğim, kelimelerle ifade edebileceğim bir şey değil. O yüzden bu konuyla ilgili sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten şansı olan gelsin, görsün. Burası herkesin mutlaka görmesi gereken, tecrübe etmesi gereken bir yer. Bunu yapabildiğim için şu anda kendimi çok şanslı hissediyorum ve çok mutlu hissediyorum. Çünkü her gün çok farklı bir şey yani. Hayır, sınırsız gibi, o kadar garip ki. Kesinlikle. Tatil için de düşünülür. Bir süre yaşamak için de düşünülür. Tüm hayatı geçirmek için düşünülür mü bilmiyorum. Yani ben düşünemem sanırım. Çünkü ailemi, arkadaşlarımı çok özlerim. Kafayı yerim ben kesin. Ama yapabilen gelsin, görsün, kalsın ve tecrübe etsin diyorum. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Ortam kötüyse, ışık kötüyse özür dilerim. Gerçekten deniyorum. Hala buraya adapte olmaya çalışıyorum ve bir düzen kurmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince hem okula gidip hem içeriklerimi aksatmamaya çalışıyorum. Umarım hani şöyle 1-2 hafta içerisinde bütün düzenimi artık kurmuş olurum diye umut ediyorum. Bilmiyorum ne kadar olur ama deniyorum. Gerçekten şu noktayı bulup böyle sessiz sakin, ki ne kadar sessiz onu da bilmiyorum ama sessiz sakin bir yerde şu videoyu çekebilmek için 5 gündür falan yer arıyorum sanırım. Çünkü öyle bir yer yok genel olarak. Ya da böyle çok uzakta falan. Ya da böyle hava kapalı, sağanak var. Bilmem ne. Böyle olmadı. Bir türlü mesela bu videoyu çekemedim. Sağlık olsun. Bugüne nasipmiş. Umarım bu soru cevap videosunu sevmişsinizdir. Yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. En kısa zamanda da hem ekipman olarak bir şeyleri geliştirmeyi düşünüyorum. Hem ses olarak hem ışık halletmeye çalışacağım yavaş yavaş. YouTube'a döndük. Düzenli içeriğe dönüyoruz. Her şeyi de zamanla geliştiririz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.